Efendim, Kenan Center'ın güz dönemi lecture serisine, konferans serisine hoş geldiniz. Bugün işte böyle öve öve methederek bitiremediğim hocam, Hasan Hüseyin hocamın vakıflarla ilgili e, söyleşisini, konuşmasını dinleyeceğiz. İlk ve orta öğretimini Batman'da tamamladı. 1998'de Ankara'ya geçti ve orada bir süre İran'da bulundu, dil çalıştı. Kırıkkale Üniversitesi Tarih Bölümünden mezun olduktan sonra yine aynı üniversitede Halife Memun ve dönemi başlıklı master tezini tamamladı. Doktoraya 2009'da Ankara Üniversitesi'nde başladı. Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak atandıktan sonra 16. asırda Kudüs'te Mağaribe Mahallesi ve cemaati konulu teziyle doktor unvanını aldı. 2005'te Bartın Üniversitesi'nde yardımcı doçent oldu ve 2019'da hocamız doçentliğe yükseldiler. Esasen bizim nazarımızda profesördür. Profesörlüğü geldiği halde başvurusunu yapmasını bekliyoruz. Çalışmalarında Osmanlı tarihi ve medeniyeti, vakıf kurumu, Osmanlı Kudüs'ü ve Filistin coğrafyası, Osmanlı yazmaları, Şiilik ve Orta Doğu araştırmaları yer alıyor. Osmanlıca, Arapça, Farsça, İngilizce ile araştırmalarına devam ediyor. Kudüs'ün toplumsal dini dokusunu vakfiyeler ve şeriye sicilleri gibi birincil el kaynakları ile incelemiştir hocamız. Burası çok kıymetli. Biraz ondan da belki önce bahsedersiniz hocam. TÜBİTAK destekli projelere katkı sunduğu pek çok projesi var. Saha ve arşiv bilgisini buluşturan yayınları arasında vakıflardan çıkan kitabınızın hocam adı neydi? Burada Göstereyim İngilizcesi. hocam yanımda. Hı hı. Vakıflarla ilgili olduğu için göstereyim dedim. Evet, lütfen. Hı hı. Şöyle Kudüs Megaribe Mahallesi. Hı hı. Çok güzel. Özel bir İnşallah konu hocam. Hı hı. yeni baskısını İrsika yapacak, genişletilmiş halini. O çok daha hoş olmuş şimdi hocam. İkisi de hoş kurum. Irsısa da bir anlamda hani gözümüzün nuru. Çok sevindim. Evet. Kendinizi paylaşıyorsunuz hocam. Tamam, o ilk şey sayfası. Çok güzel. Evet, öncelikle Eylül hocam size ve Kenan Center'a davetiniz için teşekkür ederim. Benim için Sağ olun. önemli bir davet, hem sizi yeniden görmek hem de meraklı arkadaşlarla buluşma vesilesi kabul ederim öyle şeyleri. Meraklı insanlarla konuşmak, bu tür şeyler üzerine fikir yürütmek, Evet, beyin fırtınası yapmak çok daha anlamlı oluyor. kesinlikle. Ve merkezinize güzel, hayırlı bir ömür Ah, diliyorum. çok Bir teşekkür ederim kurumlar hocam. tarihçisi olarak ileride Hı hı. umarım bir Ah, tez konusu da olacak bir konuma gelecektir. Yaptığı araştırmalar ve sunduğu daha ileride belki burslar, katkılar olacaktır. O çok yönde şükür. çabalarınızın olacağını biliyorum. Şimdiden onun hayalleriyle eee, Aman. yaşıyorsunuz, Ne farkındayım. güzel bir dua hocam. Çok teşekkür. Sizin gibi bir Rica yani vakıflar Hı. araştırmacısından bunu duymak ne kadar güzel, kurumlar tarihçisine. İnşallah sizin güzel gönlünüzce olsun. Biz de burada gayretteyiz hep beraber inşallah. İnşallah. Hı Şimdi hı. bu tür kurumların tabii biz daha çok tarihini, fıkhi yönünü, işte vakıf gibi çalışıyoruz ama hakikaten gündelik hayatımızda ne gibi bir katkı sağlayabileceği üzerine çok az düşünüyoruz. Daha çok maalesef farklı farklı şekillerde anılır olduk. Kurumlar, bu tür merkezler, eee, bir şeyler, sivil bir inisiyatif kullanmak isteyen aslında vakıflar, derneklerin tamamıyla her şeyden azade, hakikaten gerçek anlamıyla sivilleşmesi önemli. Bu Ya, sivilleşmenin erken dönem örneklerinden birisi de vakıf kurumudur. ya, Öyle bir sivilleşme ki hakikaten eee, şehir hayatının en belirleyici unsurlarından birisidir Osmanlı toplumu için. hı. Bu çerçevede birçok araştırmacı Osmanlı devleti için bir vakıf medeniyeti söylemiştir ki cidden azımsanacak, küçümsenecek bir tanımlama da değildir. O halde bizim vakıf
üzerine düşünürken bir etimolojisine bakmamız gerekir. Yani neden böyle bir tabir kullanılmış? Bunu bize en güzel sunacak şeyler, kaynaklarımız vakfiyeler. Vakfiyelerin ne olduğunu kısaca söyleyecek olursak, vakfiyeler aslında biraz sonra daha ayrıntılı da belirteceğim gibi bu vakıfların iç tüzüğüdür. Kurucusundan söz eder, nezaretinden, nasıl işleyeceğinden, e, kimlerin nasıl çalışacağı, ne kadar maaş alacağı gibi hususların dile getirildiği hukuki bir dille tabii ki ve edebi e, yönü de özellikle kurucu bir sultan ise yani saraydan ise veyahut da saray merkezli bir bürokrat ise e, edebi yönü çok da ağır basan Arapça ve Osmanlıcadır bizim Osmanlı dünyasının vakıfları. Benzer vakıflar da İran coğrafyasında Safevi'den tutun Kaçarlara kadar özellikle Farsça yazılmıştır. Arapçanın yanında. Böyle bir kurumla karşı karşıyayız. Şimdi bunlara baktığımızda bu vakfiyelere vakıf kelimesinin habese ile birlikte kullanıldığını görüyoruz. Vakıf durmak, tevakkuf etmek. Duymuşuzdur yani birçok yerde okumuşuzdur. Malı adeta dondurduğu için belirli bir müdahale alanını Hımm. sınırladığı için bu isim de anılır olmuştur. Yani mesela vakıfta şart olan nedir? Ayni bir şeyin hayır olarak sunulması, Allah rızasını gözeterek kamu faydasına sunulması. O aynı şey ne olabilir? Bir ev olabilir, bir bina olabilir, bir arazi olabilir, bir medrese. Yani böyle elle tutulur, gözle tutulur bir şey. Bu Hı. aynı tabiri çok önemli çünkü biraz sonra para vakıflarını işlediğimiz zaman bu tartışmaya döneceğiz. Ayni bir şeyin vakfedilmesi. Şimdi bu ayni bir şey vakfedilince taşınamaz daha çok olur bu. Bu taşınamaza bir müdahale olmasın ki vakıf ilelebed devam etsin mantığı vardır. Haliyle hem iç müdahalelere yani vakfın yöneticisi konumundaki nazır ve gözetmen konumundaki mütevelli ve nazırın hem de dış müdahalelerden bu işte devleti yönetenlerden tutun da o vakıfa herhangi bir şekilde müdahale edebilecek kişileri olabilir. Bu çalışanları da olabilir veyahut da bir mahallenin cami vakfı ise o mahallelinin bizatihi kendileri, imamın kendisi vesaire yani aklınıza gelebilecek herhangi bir iç ve dış müdahaleden tamamen azade ve kapalı. İşte bu kapalılık adeta bir haps olma durumunu ifade ediyor. Yani bir hapsedilmiş bir kişi gibi ne dışarı çıkabiliyor ne de içeri bir şey girebiliyor. Vakıf malı da bu ayni dediğimiz o şey hapsedilmiş durumdadır. Bu yüzden Arapça ve Osmanlıca vakıf metinlerinde, vakfiyelerde mesela Arapçada der vakafe ve habbese ve ebbede vakfetti, hapsetti ve ebedileştirdi. Yani o vakıf ve hapis konusu ne oluyor? O aynı şeyin kamu faydasına ebedileşmesini sağlıyor. Osmanlıca'da da aynı tabirler var. Hapsetti, vakfetti ve ebedileştirdi gibi tabirlerle bize bu durumu çok güzel izah ediyor. Haliyle bir kamu faydası söz konusu ve bu kamu faydasının söz konusu olması ve birçok insana da ulaşabiliyor olması vakfın sadece bir hayır kurumu değil, hayır kurumu olmasının yanı sıra sosyopolitik bir işlevinin de olduğunu gösteriyor. Bunu hem tarihsel olarak hem de güncel eee, yaşantımızda çok rahat görebiliyoruz. Demin kısaca temas etmek istediğim işte o gerçekten sivil olmanı, politize ne kadar olmanı gibi. Hatta şöyle bir örnek vermiştim ben bir popüler dergiye yazdığım yazıda. İzlediyseniz Baba 3 filminin
ana konusu Corleone mafya ailesinin vakıflaşma sürecini işler. Yani Michael Corleone, Corleone ailesinin, o mafya ailesinin tepesindeki insan, tek bir hayali vardır aslında. Babası Vito Corleone'den devraldığı o mafya ailesini meşrulaştırma, meşruiyet kazandırma hedefi vardır. Bunu Vito Corleone de hayal etmiştir ama kendi bunu yapamamıştır ve Michael'a havale etmiştir. Michael ailenin içine, işlerinin başına geçince, işte Al Pacino, hepimizin hayran olduğu aktör, ne yapıyordu filmde? Vakıflaşma sürecini hızlandırıyordu. Vatikan'la ilişkiler, para alışverişleri, yüksek risklere girme, tamamen işte o parayı aklama, kara parayı aklama. Bundan sonra kendisi yerine geçecek Corleone ailesinin de pis işlere bulaşmaksızın temiz parayla hayatını idame ettirmesi. Ve hemen ilk sahnede, ki filmin açılış sahnesi, o sekansta bu vakfın kuruluşunun müjdesi verilir ve bağışlar toplanır. Dolayısıyla vakıf dediğimiz kurum, çok özür diliyorum, rahatsızlığım var. Zaman zaman boğazımı temizlemek zorunda kalıyorum. Vakıf dediğimiz kurum bu süreçlerle çok temas halinde olan bir kurum olması hasebiyle sosyopolitik bir yapısı da olan bir kurum aslında, bir müessese. Yani böyle sadece Allah rızası için yazıyor olsa da aslında hem kulun rızası hem de bizatihi vakıfın, yani vakfı kuran kişinin de kendi siyasal ve politik, sosyopolitik bir eee, amacının da olmadığını iddia etmemek gerekiyor. Böyle mahza kurbeten ilallah bir kurum her zaman olmamıştır. Ama şu bir gerçektir. İster tamamen hayırlı bir müessese olsun, isterse bahsettiğimiz şekilde olsun, kıymetli arkadaşlar, her iki durumda da vakfın şu özelliği gitmiyor. Yani devletle insanlar arasında bir ara kuruluştu, bir ara kurumdu, bir iletken müessesedir. Bu şu en basit örneğiyle kendi bünyesinde eğer büyük bir vakıf, büyük bir kuruluşsa istihdam yaratıyordur bir kere. Bu istihdamı yaratmanın yanı sıra devlet üzerinden bir yük kaldırılmış oluyor. Ve insanların eee, adeta başa çıkmakta zorlandıkları gündelik hayatlarında birçok meselede o başa çıkma stratejilerini geliştirmelerine yardımcı olan bir kuruluştur. Mesela 16. yüzyıl Şam Evkaf Tahriri defterine baktığımızda bu defterde dul kadınlara kurulmuş vakıf odalarını görüyoruz. Yani bu kadınlar boşanıyor, ya kocaları işte sefere gidiyor, dönmüyor. Ticarete gidiyor, yıllarca haber alamıyor. Veyahut da bir şekilde başa çıkamayacağı, tek başına çocuklarıyla kaldığı bir hayata bir yaşama stratejisi, bir başa çıkma stratejisi olarak e, birileri tarafından kurulmuş o vakıf odaları bu kadın hanımefendilere en azından belirli bir süre veyahut da kendi isteklerini e, doğrultusunda kalabilecekleri bir sığınma, bugünkü kadın sığınma evlerinin prototiplerini oluşturuyor. Veyahut da Kudüs örneğinde olsun, İstanbul örneğinde olsun, özellikle bu tür büyük şehirlerde daha bir vakıf ağının şehrin en kılcal damarlarına kadar indiğini görüyoruz. Yani 16. yine yüzyıl İstanbul Evkaf Tahririne baktığımızda en zengininden en fakirine kadar birçok insan elinden geldiğince altına ek koyma, toplumsal hayatta bahsettiğimiz zorlukları gösterecek stratejileri üretme, bunları toplum faydasına, toplumun, kamunun faydasına geliştirmeye odaklandığını çok rahatça gözlemleyebiliyoruz.
Benim çok dikkatimi çekmişti. İstanbul'un Ayasofya-yı Kebir mahallesinde bir hammalın vakfettiği kendi mahalle camiine bir bakır tencere vardı. Yani yemek pişirilsin diye fukaraya. Bu denli böyle hassasiyetleri de görebildiğimiz ve İslam medeniyetinin bir yüzü olan Osmanlı toplumunda her ne kadar vakıf kurumu zaman zaman araştırmacılar tarafından eleştirilse de demin bahsettiğim o meşrulaştırma süreçleri dolayısıyla bu tamamen vakfın bu yönde bir kirli işleri örtme, para aklama vesaire olmadığını da göstermesi açısından önemli. Yani sui misal olmaz der eskiler. Hakikaten de vakıfta da bu tür hayır kurum ve kuruluşlarında da kötü örneklerden ziyade iyi örneklere odaklanıp bunların üzerine düşünüp günümüzde bizim toplumumuza ne gibi faydalarını, ne gibi katkılarını yakalayabileceğimizi düşünmemiz lazım. Şimdi bu anlamda demin işaret ettiğim gibi kıymetli arkadaşlar bazı şehirler özellikle Osmanlı dünyasında vakıf şehri olarak adlandırılsa yeridir. İşte İstanbul bunların başat şehirlerinden birisi. Şam, Şam-ı Şerif Osmanlı belgelerindeki adıyla ve diğer yine bir şehir Salisu Harameyn-i Şerifeyn diye anılan belgelerde iki, üç yani nasıl diyelim tercüme edelim onu üç kutsal şehrin üçüncüsü. Haremeyn-i Şerif iki kutsal şehir, üçüncüsü de Kudüs-i Şerif diye anılıyor. Ve 1517'de Yavuz Sultan Selim tarafından Memlüklerden alınması ve bir Osmanlı toprağı haline gelmesi, ilhak edilmesiyle birlikte Yavuz Sultan Selim'in yaptığı ilk işlerden birisini biliyor musunuz? Hemen bir Mevlevi tekkesi, vakfiyesi kurduruyor. Bu önemli. Yani bir kere hepimizin bildiği bir Türk, Arzu Hocam çok daha iyi bilir. Türk toplumunun adeta nezakette, insaniyette, insan yontmada en iyi maharet kazanmış tekkesi. Yani Sufi şeylerinden birisi, oluşumlarından birisi. Yaşa hocam. Buraya girmek zorunda kaldım araya yaşa. Ve bu böyle bir ayar çekilmesi lazım diyor Kudüs'e. Hemen koruyor ve vakıf oluşturuluyor. Ve buradaki Mevlevilere özellikle ne sunuluyor? Burslar sunuluyor. Onların kalacağı, barınacağı bir müessese oluşturuluyor. Bu Kudüs Mevleviliği üzerine bir ara düşünüyordum. Buradan arkadaşlara da şey yapalım. Sicillerde rastlamadım. Yani mesela 16. yüzyılda kurulan bir vakıf olmasına rağmen demin ifade ettiğim gibi sicillerde neden rastlamadığıma hayret ettim. Yani bir iki Mevlevi kaydı ya görmüşümdür ya görmemişimdir. Ama daha sonra düşününce e, Arzu hocam siz ne dersiniz? Direkt Mevlevi değil de ya halveti olarak kaydedilmiş olanlar da vardı. Acaba onlar yani ayrıca Mevlevi olarak belirtilmemiş. O halvetiler Mevleviydi galiba dedim. Olabilir mi? Olur hocam. Çok Değil mi? geçişkenlik var çünkü tek Hı hı. tarikatte değil de birkaç tarikatliler. Hı hı. Evet, çünkü halveti geçiyordu. Muhtemelen onlar o dergaha bağlı insanlar. Ve Osmanlı zaten var olan Eyyubiler, onun akabinde Memlük mirasının üzerine dokunuşlarla katkı sunmaya çalışıyor. Yani bugün Kudüs'e gittiğinizde zaten Memlük yapıları, Eyyubi yapıları zaman zaman karşılaşırız. Kanuni Sultan Süleyman şehri 16. yüzyılda yaklaşık 40 yıllık bir imar süreciyle yeniden yapılandırıyor işte. Kudüs Kalesi'nin, Kudüs surlarının yapılması, su vakıfları düzenleniyor Osmanlı tarafından. Para vakıfları 16. yüzyılda yeniden hayat buluyor. Diğer şehirlerdeki gibi Kudüs'te de. Ve Kudüs'te özellikle Haseki Hürrem Sultan
Kanuni Sultan Süleyman'ın zevcesi de olacak Haseki Sultanı tarafından kurulan, bugün de Tekkiye diye anılan Kudüs'te muazzam bir vakıf kuruluyor. Zaten Sahratullahi Müşerrefe Vakfı var. Yani Harim-i Şerif'in kendi vakfı. Bunun yanında Halilurrahman vakıfları var ki Halilurrahman vakıfları e, özellikle yani literatüre baktığımızda belki de İslam, yani tevhidi dinlerin ilk vakfı olarak kabul edilebilecek bir vakıf. Ve böyle bir ağ oluşuyor ki Kudüs'ün köylerinden tüccarına, tüccarından fakirine, fakirinden Kur'an okuyanına kadar herkes bir şekilde bu vakıflarla temas halinde. Örneğin Kanuni Sultan Süleyman için e, kendisinin daha doğrusu oluşturduğu e, Hürrem Sultan'a olan sevgisinden dolayı Kur'an okuma vakıfları oluşturuyor. Ve bu Kur'an okuma vakıflarının parası nereden karşılanıyor? Tamame Kilisesi'nin gelirlerinden karşılanıyor. Bakın böyle temaslar da var. Ve Haseki imaretinden, Haseki Sultan imaretinden fakir fukaraya çıkarılan yemekler var. İşte Cuma gecesi şöyle pişirilecek. Bayram günlerinde özel tarifler var. Onları vakfiyede görüyoruz. Ve diğer günler için gündelik tarifler var. Gidip oradan insanlar gündelik ihtiyaçlarını yemek olarak karşılayabiliyorlar. Hamamlar, yine vakıfların sayesinde tamiri, termimi dediğimiz bakım ve onarımları, hamamların ve diğer vakfa bağlı işte kütüphaneler, diğer tüm kuruluşlar, vakfı bir kurum yani ana müessese ve ona bağlı kütüphane, hamam gibi diğer yan müesseselere de kuruluş dersek, bu kuruluşların her biri ana vakfiyeye bağlılar ve zaman içerisinde vakfiyeye eklemeler yapılabiliyor. Yani örneğin Haseki Sultan İmareti ilk kurulduğunda Kudüs'ün işte X, Y ve Z köylerinin mahsulleri vakfediliyor. Daha sonra vakıf gelişince, büyüyünce ve işlevselliğinin faydalı olacağı anlaşılınca bu sefer birkaç köy daha eklenebiliyor mahsulleri. Bu yapılabiliyor. Yani buna bir vakıfta tebdil ve tagyir dediğimiz, tebdil değiştirme, bir şeyi bir şeyle değiştirme. Yani diyelim ki e, Haseki Sultan imareti için e, X köyü vakfedilmiş. Ya İstanbul'daki köy daha iyi olacak. Hadi onu onunla değiştirelim, yapamazsınız. Neden yapamıyoruz? Çünkü şer'i hukuk buna müsaade etmiyor. Değişiklik böyle bir şeyi alıp vakıftan bir şeyi yerine koyamazsın diyor. Bu tebdil. Bir şeyi bir şeyle değiştirme. Bir de tagyir dediğimiz tüzüğün kendi içinde bir değişiklik. Yani mütevelli veyahut da nazır vakıf yönetimi vakfın içerisinde önceden vakıf tarafından belirlenen, vakfı belirleyen kişi bu vakıfın koyduğu herhangi bir şartı değiştiremiyorlar. Mesela vakıf demiştir ki Haseki Sultan İmareti örneğinde bayram ve e, cuma geceleri şu yemek pişirilecek. Vakfiyede yazıyor. Nasıl, hangi ne kullanılacağı. Herhangi bir zaruri durum hariç, onlar istisna kabilinden, tabii istisnalar kaideyi bozmaz. Yani bunu kendi kafasına göre o tüzüğü değiştirme hakkı yok. Buna da tagyir diyoruz. İşte bahsettiğim o hapis meselesi vardı ya, vakıf donmuş artık, onu değiştiremez. Ama bu değişikliğe vakfa yapılacak ilhak kaynaklar, yani vakfa, bu değişiklik içerisinde vakfa daha sonradan bağlanan kaynaklar bu çerçevede değerlendirilmiyor. Yani siz giderseniz deseniz ki benim elimde işte şu kadar bir meblağ var veyahut da işte 10 çuval buğdayım var. Haseki Sultan imaretine bunu veriyorum. Onu alabiliyor. Veyahut da bir köyünüz var. O köyünüzün mahsulünün 10
çuval buğdayını her yıl Haseki Sultan imaretine bağışlamak istiyorsunuz. Vakıf olarak bağlamak istiyorsunuz. Bunlar yapılabiliyor. Çünkü burada vakfın temel mantığı ve yaklaşımında bir tebdil ve tagyir söz konusu değil. Yani bir şeyi bir şeyle değiştirme veyahut da o iç tüzüğü bozacak bir değişiklik yok. Anlatabildiysem seviniyorum. Bu durumlar çünkü çok şey olmuyor. Biraz Hocam kafa karıştırıcı anlatıyorsunuz. şeyler. Sonra sorularımı biriktiriyorum. Tamamlanınca He, döneceğim hocam. tamam. Ve Kudüs, Şam, İstanbul, Bursa bu tür özellikle bizim mesela kadılıktaki işte Mevleviyet rütbeleri dediğimiz bu büyük şehirlerde kıymetli arkadaşlar vakıfla var olan şehir diyebilmemiz çok önemli. Şimdi burada hemen yeri gelmişken e, anlatayım mesela meraklı arkadaşlarımız için. Amy Singer'ın şu an şeyde hocam e, Buyurun. Boston'daki neydi üniversitenin adı? BU var. E, MIT var. yok şey Tufts var. Şuradan Brandeis hatırlıyorum. Üniversitesi Brandeis. Brandeis tamam. Hı hı. Brandeis Üniversitesi'nde hoca Tel Aviv'de hocaydı. Bu çalışması Haseki Sultan imaretini yani bir vakıfı uygulamalı nasıl anlayabiliriz diye sorarsanız ilk tavsiye edeceğim kitap budur. Hakikaten vakıf kurumunu uygulamalı Osmanlı pratikleriyle ve tamamen arşiv kaynaklarına dayalı bir şekilde anlatıyor hoca. Tercümesi de bayağı güzel. Tarih Vakfı yayınlarından çıkmıştır. Osmanlı'da hayırseverlik, Kudüs'te bir Haseki Sultan imareti. Yani bu sadece arkadaşlar Haseki Sultan imaretine odaklanan bir çalışma ve o kadar büyük bir vakıf ki o desteklendi, büyüdü, makaleler, yine editoryal çalışmalar. Bu kadar büyük bir vakıftan söz ediyoruz. Bu da bir taşra şehrinden insan manzaraları. Acizane benim kaleme aldığım bir çalışma. Bu da Osmanlı Kudüs'ünde var olan bu bahsettiğim vakıf ağına odaklanıyor. Çeşitli boyutlarıyla Halilurrahman, Kudüs merkezi vakıflar ve yine Şam-ı Şerif'in vakıflarına yine tahrir ve şeriye sicillerinden hareketle ortaya koyan bir çalışma. Şimdi bu çalışma ve benzerlerinden şunu öğreniyoruz. Hakikaten vakıf dediğimiz kurum e, muazzam bir yapı. Yani bu şehri bu kadar domine eden, şehri bu kadar sırtlayan, devletin sırtından e, bu sivil iradenin bu denli yük alması önemli bir şey. Yani düşünün eğitim kurumlarının finansörü vakıflar yani müderrisin, araştırma görevlisinin, muit dediğimiz işte asistanın, oradaki yatılı talebenin her türlü masrafını vakıf ödüyor arkadaşlar. Yani devlet, Osmanlı Devleti'nin cebinden bir şey çıkmıyor. Eğer Süleymaniye veyahut da Fatih Sultan Mehmet'in yaptırmış olduğu medreseler gibi medreseler vakıf olarak kuruluyorsa ki öyle olmuştur. Bunlara e, Selatini Ali Osman ne yaparlar? Bir arazi tahsis ederler ve bu arazinin gelirleri ile artık o medresede bahsettiğim o kurumsallaşmayla birlikte tüm personelin e, gelirleri karşılanır. Devletin artık orada herhangi bir müdahalesi yoktur. Tek yaptığı nedir kıymetli arkadaşlar? Vakfın mali denetimini yapmak. Yıl yıl bilançolar sunulur. Vakıf mütevellisi tarafından kadı efendiler o bilançoları e, alırlar. E, Şer'iye sicili dediğimiz yerel arşivlere kaydederler ve bir nüshasını da Osmanlı merkezi İstanbul tabii ki gönderilir ve herhangi bir e, usulsüzlük
tespit edilirse bunun muhakkak telafisi yapılmaya çalışırdı. Şimdi böyle bir müessese nasıl işliyor aslında? Biraz daha böyle dip dalgalara, akıntılara kendimizi kaptıralım diyorum. Ve vakfın işleyişini iyi yaşayın hocam. Vakfın işleyişini biraz daha o halde yakın mercekte takip edelim. Şu burada üçlü bir saç ayağı var aslında. Vakıf, mevkuf ve mevkufun ileyh. Vakıf veyahut da vakıfe yani vakfı oluşturan, tesis eden erkek veyahut da bir kadın. Ve burada hemen şunu söylemek gerekiyor. Biz Osmanlı toplumunda vakıf ve hayırseverlik dediğimiz zaman sanki sadece Müslüman kadın ve Müslüman erkekler bunu oluşturuyor zannediyoruz. Oysa arşiv hiç böyle söylemiyor. Yani Yahudi, Hristiyan vakıf ve vakıfeler de var. Bunları da göz ardı etmemek lazım. Bunlar tabii ki kahar ekseriyet yani Müslüman nüfusun yanında daha az oranda yer alıyor. Ancak hiç olmadığını söylemek de yanlış olur. Şam'da, İstanbul'da veyahut da Kudüs'te hayırseverlik sadece Müslümanlara ait bir şey değil. Yani insanın fıtri bir başkasını düşünmek, degergam olmak, başkasının derdiyle dertlenmek Müslümanlara has bir şey değil. Vicdan sahibi her insanın bir arzusudur başkalarına el uzatmak. Haliyle bu vakıf dediğimiz güruhun içerisinde hem Müslümanlar var, hem gayrimüslimler var, hem erkekler var, hem de kadınlar var. Yani cinsiyetçi de yaklaşmamak lazım. İşte vakıf aslında mesela yazmışım ama vakıfeler de demem gerekiyor. Yani orada cinsiyetçi algılanmasın lütfen. Kadın ve erkek anlamında. Şimdi mevkuf dediğimiz şey bu müessisin yani vakıf dediğimiz kişinin vakfettiği şeydir ve konuşmamızın hemen başında ifade etmeye çalıştığım gibi kıymetli arkadaşlar mevkuf 16. yüzyıla kadar bu kavram yani mevkuf kavramı çoğulu mevkufat diye geçer. Aynı şeylerdir. Yani taşınmazlardır daha çok. İşte ev, daire, bina, e, e, işte bostan, bağ bu tür şeyler veyahut da arazi ve oradan çıkan işte mahsulat artık tabii onunla bağlantılı. Ancak 16. yüzyılda hemen göreceğiz aşağıda işte Ebu Suud Efendi'nin para vakfı fetvası devreye girecektir. Yani bir artık ayni olmayan tamamen vaz'i itibari bir değeri olan e, ve o değeri zaman zaman değişen çeşitli parametrelerle değişen ve o yüzden zaten belli bir itibarili yapısı var. O itibari yapısı da tamamen bazen spekülasyona dayanan bir şey olan aynı olmamanın yanı sıra bu tür handikapları da haiz bir şeyden söz edeceğiz. Bir para dediğimiz bir şeyden söz ediyoruz. Bunun vakfı yapılabilir mi meselesi tartışılıyor. Buna aşağıda değineceğiz. Bu yüzden mevkuf meselesi önemlidir. Yani mevkufun ne olacağı fıkıh kitaplarının belli başlı bablarında, bölümlerinde anlatılmış. Ama temel tartışma işte bu aynı ve aynı olmayan şeylerin olması. Diğer bir tartışma ise bu mevkufla ilgili vakfı sahih ve gayri sahih meselesidir. Yani sahih olan vakıfların yanı sıra sahih olmayan vakıflar. Şimdi bu ne demek? Yani böyle bir tabirle karşılaştığımızda bizim burada ne anlamamız gerekiyor? Tabii buradaki sahih hepimize çağrıştırdığı ilk anlam işte sıhhati yani hukuki oluşu. Şer'i bir yapıya sahip olacak ki yani hukuki bir yapıya sahip olmalı ki bir vakıf o hukuki yapısı onun şer'i ve sıhhatli aslında olmasını bizlere çağrıştırsın. O halde bir vakıf hem gayri sahih olup yani hukuki olmayıp değil mi?
Nasıl vakıf oluyor? İşte mesele tartışma meselesi bu. Burada arkadaşlar kamu faydası gözetiliyor. Şimdi ne demek o halde? Yani gayri sahih. Şimdi vakıfta arkadaşlar vakıf ile mevkuf arasındaki temel ilişki şu olması bekleniyor. Şer'i hukukta ve bugün de öyledir yani. Temellük etmediğiniz şeyi vakfedemezsiniz. Yani kendi mülkünüz olmayan silki milkimde der mesela. Vakfiyedeki tabiri. Kendi temellükünde olmayan herhangi bir ayni veyahut da nakdi diyelim artık parayı da katacağız işin içerisinde vakfetme salahiyetinin olmaması. Yani işte ben Bartın'da yaşıyorum. Ne evim var ne arsam var. Ama diyorum ki işte Kumluca'daki falanca araziyi bu arazi üzerindeki tüm işletmelerin gelirlerini kurbeten ilallah vakfettim. Yani sigada herhangi bir hukuksuzluk yok. Yani kurduğum cümle şer'i olarak doğru. Ama temellükümde olmadığı için söz konusu ettiğim o musakkafat ve ayni arazi, musakkafattan kasıt çatılı olan işte mesela arazi diyoruz ya, o arazinin üstündeki daha çok ticari kurumlara da musakkafat deniyor. Hı. Çok özür dilerim. Bunlar benim temellükümde olmadığı için, benim mülküm olmadığı için ve bana intikal etme şekli de önemli bu anlamda. Yani bir yeri gasp etmişsindir. Gidip gasp ediyorum. Gasp ettiğim yeri de görünüşte benim olabilir, değil mi? Ama şer'i hukuka göre o benim temellükümde olmadığı için yine onu aslında vakfedemiyorum. Şu buradan hareketle Selahattin Ali Osman olsun veyahut da Safevi e, e, vakıflarıyla ilgili yaptığım bir araştırmada da bunu görmüştüm. Yani Şia fıkhında da aynı bu. Salatin Ali Osman veyahut da Safevi şahlarının veyahut da o büyük devlet bürokratlarının kurmuş olduğu o büyük vakıflar için aslında bu tabir dile getirilmiş. Çünkü miri araziyi vakfediyor. Yani Haseki Sultan imaretine Kanuni Sultan Süleyman'ın veyahut da Hürrem Sultan'ın bağışladığı köyler kimin köyleri arkadaşlar? Miri köyler. Devlet arazisi. Kendi temellüğünde kendi işte parasını vermiş veyahut da şer'i bir intikalle işte babası vefat etmiştir. Babasının mülküdür. Yine ona da mülk olarak geçmiş. Öyle bir şey yok. Miri araziyi, devlet arazisini kendi malıymış gibi vakfediyor. Ama burada fukahâ-i müçtehidin diyebileceğimiz İslam uleması şu kamu faydasını gözetiyorlar. Yani diyorlar ki evet bu onun temellüğünde olan kendi mülkü değil, herhangi bir şer'i e, intikal yoluyla da kendisine intikal etmiş değil ki onun temellük ettiği bir şey sayılsın. Ama kamu faydası olduğu için bunları vakıf olarak kabul etmek gerekir diyorlar. Onun için hem vakıf olduğunu belirtiyorlar ama vakıfın şer'i e, yapısıyla da birebir mutabık olmadığı için, örtüşmediği için kıymetli arkadaşlar vakfı gayri sahih demişler. Yani onun için mesela işte vakıf, mevkuf deyip geçebiliriz. Ama bunların içini böyle doldurmak lazım. Vakıf, müessis, mevkuf da o müessisin vakfeden kişinin oluşturacağı o kurum hayır müessesesi için adeta ana sermayeyi oluşturan ayni şeydir. Veyahut da işte arazi yani ona benzer şey. O aynı şey üzerindeki çatılı yapılardır. Musakkafat diyorlar buna belgelerde. Veyahut da artık 16. yüzyıldan itibaren nakdi dediğimiz şeylerdir ve buna artık kitaplar da dahil olacak. Yani aynı şey olması itibariyle. Kitap vakıfları mesela. Görüyorsunuz mesela bir medrese vakfı
bir medrese var. O medresenin e, işte Denizli mesela yapılan bir çalışmada Denizli'de ki bir medresede onlarca, yüzlerce kitap var. Ve o kitapların içerisinde hem kadın hem erkek vakıflar var ve kimisinin vakfettiği sadece bir tane kitap var. Onun vakfiyesi de nedir arkadaşlar? Üstüne yazmış işte Hasan bin Mehmet bu kitabı şu medreseye vakfetti. Bu. Bu kadarlık bir vakfı. Kime vakfetti? İşte medrese talebesine. Veyahut da okuyucusuna. Ee, oradan kimisi bir satır daha ekliyor. İşte diyor ki medreseden çıkartılmamak şartıyla. İşte kitabın kaybedilme endişesini taşıdıkları için. İşte tüm bunlar bizim çoğulu mevkufat dediğimiz bu kavramın altına girecek şeyler. Peki bu mevkufat vakıf tarafından nereye harcanacak? İşte bu nereye sorusu aslında bize bir cihet değil mi gösteriyor? Değil mi yani? Bir ciheti işaret ediyor. İşaret etmesi gerekiyor. Dolayısıyla şeylerde e, vakıf literatüründe cihet tabiriyle karşılaşırız. Bu kavram da bize mevkufun ileyhi gösteriyordur. Yani hayır müessesesinin vakıf tarafından kimlere yönelik kurulduğunu, ne için kurulduğunu. Örneğin Şam-ı Şerif'te e, şehir burçlarında Müslüman ahalinin can güvenliğini, mal güvenliğini, sınır güvenliğini sağlamak için orada nöbet tutan kişilere kurulan vakıflar var. Bunu 16. yüzyıl Şam-ı Şerif Evkaf Tahrir Defterinden görüyoruz. Veyahut da bir Yahudi kadının işte Kudüs'te yaşayan fukara Yahudilere bağışladığı belli bir para var. O para diyor işte Yahudi fukarasına harcansın. Aynı Müslüman hiçbir farkı yok. Onlar yoksa işte Tevrat okuyanlara harcansın. Onlar da bulunamazsa Müslüman fakirlere verilsin diyor mesela. Ee, işte bunlara cihet dediğimiz yani o paranın, o menfaatin kurulan müesseseyle oluşturulmaya çalışılan o gündelik hayatla başa çıkma direncinin nereye sevk edileceği, nereye çok meşhur tabire kanalize edileceği söyleniyor. İşte bu yönlendirme bize işaret ettiği kişiler, kurum veyahut da kuruluşların hepsi arkadaşlar mevkufun ileyh diye tabir ettiğimiz bu çerçeveye e, tamamen konulması gereken, bu kavramın altında değerlendirilmesi gereken zümrelerdir. İşte bu üçlü yapı, yani vakıf, ben vakfı böyle tanımlıyorum. Vakıf, mevkuf ve mevkufun ileyh arasındaki ilişkinin hukuki bir e, belgeyle tanzim edilerek oluşturulan müessese. Yani vakıf, mevkuf ve mevkufun ile birbirinden kopuk değil. Yani bu tanımdan anladığımız o. O halde bu üçü arasındaki kombinasyonu, ilişkiyi nereden öğrenmemiz gerekiyor? Veyahut da vakıf ile mevkuf arasında, mevkufun ileyhler ve vakıf arasında cereyan edebilecek sorunları çözüm sürecinde bize yol gösterecek olan metin olması gerekiyor değil mi? Yani bir medeniyet göstergesi, yazı. İşte o yazı, o iç tüzük, vakfiye diye tabir ettiğimiz işte Safevilerin vakıfname dedikleri Osmanlı'da daha çok vakıfname de çok az kullanılıyor ama bizim Osmanlı dünyası için vakfiye kullanılır çoğunlukla. Vakfiyedir arkadaşlar. Yani bu nedenle Evkaf Nezareti 19. yüzyılın ortalarına doğru kurulduğu zaman bir çağrıya çıkılır adeta ve e, vakıf sahiplerinin yani vakıfların
vakıf kurucularının ellerindeki veyahut da kendi kurucu olmasa bile yönettiği bir vakıf vardır. Bu vakfiyeleri getirmeleri ve tescil edilmeleri istenir. Evet, doğrudur. 19. yüzyıldan itibaren Osmanlı'da merkeziyetçi bir devlet anlayışına gidiliyordur. Evet, bu onun belki de göstergelerinden birisidir. Ama devletin artık hukuki bir yapılanma içerisinde muhatabını belirleyebileceği metinleri arşivleme tasası da vardır. Bugün halen Evkaf Müdürlüğü'ne, Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne gelir. Yani bilirkişi lerin raporları doğrultusunda kararlar verilir. Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne intikal eden bu davaların halen hukuki dayanağı işte 19. yüzyılda tutulan, kopyası yapılan ve evkaf defterleri 503, 504, 505 gibi, 506 gibi adlarla anılan VGM 506 mesela Vakıflar Genel Müdürlüğü 506. defter. Bu defterlerde yer alan veyahut da bu defterlerde yer almayıp başka kayıtlardan hareketle o sisteme dahil edilen Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün arşiv envanterine tüm bu belgelerle bu hukuki sorunlar çözülmeye çalışılır. Yani eğer elinizde 1000 yıllık bir aile vakfı varsa ve o aile vakfını bir belge üzerinden ispatlayabiliyorsanız o 1000 yıllı kesinlikle şeye dahil değildir. Meşhur tabirle hukuki zaman aşımına tabi değildir. Halen geçerliliği vardır ve hak iddia etmeniz mümkündür. Bu nedenle tıpkı 1000 yıl öncesinde olduğu gibi, 500-400 yıl öncesinde olduğu gibi kıymetli arkadaşlar, vakfiyeler bugünkü hukuki çözümsüzlükleri gözlemleme ve çözme hususunda halen aktif role sahiptirler. Dolayısıyla ilişkinin yani vakıf mevkuf ve mevkufen ileyh arasındaki hukuki ve tüzel sürekliliği sağlayan, o tüzel kişiliği belirleyen bu metnin mevcudiyeti sadece biz tarihçiler için değil, e, hukukçular için veyahut da uluslararası hukukçular için mesela günümüzdeki işte Filistin'de yaşanan sorunlar sadece Müslüman vakıfları değil, diyelim ki Hristiyan vakıflarında da gasplar söz konusu. Bunları nasıl çözüme kavuşturabileceksiniz? Hukuki bir yolla. Bu hukuki yolun temel dayanakları ne olur? Arşiv. Tıpkı Müslüman envanter kayıtları olduğu gibi yani vakıfların Kudüs örneğinden konuşacak olursak, İstanbul örneğinden de konuşacak olursak yani Osmanlı tebaasının her tabakasının, her kesiminin, her zümresinin Hristiyan, Müslüman, Yahudisi olmaksızın e, kayıtları söz konusu. Emlak kayıtları ve vakıf kayıtlarını bulabiliyoruz. Şu burada tabii 16. yüzyılda artık bu mevkuf dediğimiz ve mevkufun ileyh dediğimiz o süreçte hocam vaktimiz kaç 15 dakikamız mı kaldı? Hocam istiyorsanız toparlayın. Böyle Tamam. şey soru cevap kısmında da toparlarsınız bazı Tamam. yerleri. Artık Bir tamamlanıyor. öyle yapalım doğru. Hı hı. Bir Ebu Suud Efendi'nin para demin bahsettiğimiz aynı şeylerden artık para e, e, aynı şeylerin yanında paranın da vakfedilebileceği gündeme geliyor ve her ne kadar karşı gelen ulemadan Kadızadeliler öncesinde bir gibi olsa da bir gibi efendi gibi e, gerçekten otorite isimlerinin karşı gelmesine rağmen sosyal ve iktisadi ihtiyaçlara binaen Ebu Suud'un yine maslahatı gözeten fetvası revaçta bir özellik kazanıyor. Bugünkü İslami finans bankacılığının da temelleri aslında atılmış oluyor arkadaşlar. Tabi burada vakfı e, buraları aslında konuşmanın içinde değindik. İdare eden nazır var. Bu nazır denetimi sağlıyor. Mütevelli vakfın sürekli işletmesini yapan,
adeta CEO'su gibi çalışan, diğer görevlilerle ilişkileri sağlayan, onları koordine eden kişiyken nazır mütevelliyi denetleyen kişi konumunda ve her ikisi de Kadı Efendi'nin bahsetmeye çalıştığım gibi karşısında sorumlulukları var. Yani o mali yıllık bilançoyu sunmaları gerekiyor. Çalışanlar arasında hamamcıdan tutun müderris, katip, muit yani asistan, katipler de mesela Halilurrahman Vakıfları gibi, Haseki Sultan, Selahattin Yahya Osman'ın büyük vakıfları gibi vakıflar söz konusu olduğunda artık başkatipler, köy katipleri çünkü her köyün kendi mahsulü var ya onların tabi doğru dürüst toplanabilmesi için artık bir katip, iki katip değil yani vakfın büyüklüğüne göre ketebe sınıfı da artabiliyor ve onların hesaplamasına göre oluşturulan vakfın toplaması gereken hasılat da cabiler tarafından toplanıyor arkadaşlar. Ve tüm bu neticede oluşan bir vakıf ekonomisi Osmanlı şehirlerindeki aslında fotoğrafa baktığınız zaman arşiv malzemesi olmasa çok da fark edilebilecek bir şey değil. Yani hakikaten böyle okyanusun altındaki dip akıntı, hızlı akıntılar gibi. Ve büyük vakıflar var. İşte Kudüs örneğinde Harem-i Şerif vakıfları, Halilurrahman vakıfları. E, Vakfı diyoruz ama aslında o vakfın içerisinde işte zamanla ilhak edilen, ona eklemlenen birçok vakıflar var. Haseki Sultan İmareti var, bahsettik bunlardan. Ve gerçekten de bu vakıflar, mesela Haseki Sultan İmareti, bugün işte 50-60 yaşındaki bir Kudüs'le konuştuğunuzda halen orada yemek pişiyor. Söylenenler o yönde. Ben gidince, hep gittiğimde kapalıydı. Ama yani günümüze kadar e, yemek ve aşın piştiği, çorbaların yapıldığı bir şey Kudüs, eski Kudüs şehrinde. E, Ve bu vakıflar sınırları da aşabiliyor. Mesela Osmanlı öncesinde arşivde gördüğüm kadarıyla neresiydi? Niğde yanılmıyorsam o havalide Osmanlı öncesinde büyük bir arazinin Kudüs'teki Sahratullahi Müşerrefe'ye vakfedildiğini hatırlıyorum. Yani böyle mekanı da aşan bir vakıf ağından söz etmemiz, burada altını çizmemiz gerekiyor. Salahiye Medresesi yine bir kiliseden dönüştürülmüş Hristiyanların, Haçlı Hristiyanlarından Kudüs alındıktan sonra o da daha sonra modern eğitime geçecek önemli kurumlardan birisidir modern Kudüs'te de. Yani o medrese olarak başlıyor ama modern bir okul olarak da hayatını sürdürmeye devam ediyor Kudüs'ün modernleşme sürecinde. Ve bahsettiğim önemli hususlardan birisi vakıflar öğretim kadrolarının ve öğrenci burslarını karşılıyordu. Bugünkü gibi işte vakfın e, yani okulun binasından tutun tahta kalemine kadar her şeyi devlet üstlenmesi gerek. Ne kadar büyük bir yük. Ama vakıf müessesesinin canlandıran işte Harvard mesela. Hocam da çok daha iyi bilir. Harvard'ın temel kaynağı arkadaşlar Harvard'a aktarılan zengin insanların Arap, Müslüman, Hristiyan hiç fark etmeksizin her türlü hayırsever iş sahibinin verdiği, nemalandırdığı paranın doğru bir şekilde harcanmasından kaynaklanıyor. Veriyor 10 milyon doları diyor ki 10 milyon dolar tamam kalsın işte aynı olarak değişmez olarak kalsın. Yani ana para kalmak şartıyla o ana paranın nemalandırılmasıyla yılda 2 milyon dolar diyelim ki elde ediliyor. Eğer
vakfeden bir Hint asıllıysa diyor ki yani Harvard'da okuyan ve okula girmeyi hak eden işte 5 tane, 3'ü kız, ikisi erkek olmak şartıyla kişiye burs verilsin mesela. Onun için aslında Harvard'ı okuyan insanların çoğu bursla okuyor değil mi Eylül Hocam? Evet hocam, gerçekten de çok güzel bir noktaya temas ettiniz. Bu arada bizim kurumumuz da Harvard'la aynı statüde, 5013 statüsünde, yani non-profit organization. Ne Hı, kadar büyük işler yapılabileceğinin, yani vakıf altındaki temel, değil mi bu? evet. Biz aynı statüdeyiz. Çok etkileyici bir şey. Tabii hazineye gidiyor bütün gelir. Kimsenin cebine gitmiyor. Hı. Bu asırlardır, işte kaç yüzyıldır Denetlenebiliyor, devredile, şeffaf. denetlenebiliyor. Ha, arada bazen denetimden geçiyor ve sen kar amaçlı mısın diye sorguya çekiliyor Harvard. Çünkü çok büyük Hı hı, paralarla oynadığı için. Ama evet. her defasında yine gösteriyor, aklanıyor çok şükür. Öyle. Yani en son hocam ben gelmeden önce kendi bankasını bile artık faaliyete geçirmişti Harvard. Hmm. Harvard Square'de gördüm Harvard Evet, Bank evet. diye. Değil mi? Yani Evet, işi o kredi noktaya veriyor. getirdiler. Bir banka kuracak şeye gelmiş. Güce gelmiş yani. Evet, Yani maşallah. önemli gerçekten, keşke yani burada biz yapabilsek Yapabilsek. Kesinlikle. bunun örnekleri var işte. Türkiye'de bazı ailelerin kurduğu özel gerçekten güzel üniversiteler var. Bunların artması gerekiyor. Çünkü görüyoruz artık üniversite sistemi, eğitim sistemi bugün haberlerde söylendi. Yeni bir sisteme geçiliyor. Evet, Artık bunları düşünerek gerçek bir eğitim politikası yapmak lazım. kesinlikle. Evet yani bunları artık Müslüm gayrimüslim diye ayırt etmeksizin değerlendirip vakfı insani bir donanım olarak görmek lazım. Yine Amy Singer'ın ismi geçti. İslam toplumları özelinde bu hayırseverlik kurumunun nasıl işlediğini daha böyle kavramsal bir tartışmayla odaklandığı bir vaka üzerinden değil de Haseki Sultan İmareti örneğinde olduğu gibi bizzat hayırseverliğin kendisini anlamaya çalıştığı bir çalışma şey yapabiliriz. Yine benim hocamın işaret ettiği Megaribe Mahallesi, o da e, bir vakıf mahalle mesela. Yani Selahaddin Eyyubi'nin Kudüs'ü 12. yüzyılda Haçlılardan alması akabinde Müslümanlar arasındaki ittifakın ölümsüzleştiğini göstermek için İslam ordusuna katılan Kuzey Afrikalı Müslümanların sadece yerleşebileceği bir mahalle tesis ediliyor. Gerçi ben tezimde yani daha önce var olduğunu, bunun Selahaddin Eyyubi'nin oğlu Melik Eftal tarafından vakfa dönüştürdüğünü söylüyorum ama neticesi değişmiyor. Yani e, Hocamızı ben göremiyorum. kişiler, Müslüman ulema ve bilge kişiler, din ayırt etmeksizin ve gündelik hayattaki diğer kişiler en iyi yolun vakıf olduğunu sezmişler. Onun için bu denli Osmanlı topraklarında aslında muazzam bir vakıf ağı var. Peki ne faydası var? Vakıf sistemi sürdürülebilir bir dayanışma modeli sunuyor bize. Demin hocamın da işte Kenan Center ve Harvard üzerinden söylediği gibi. Kamu yararına dayalı mülkiyet anlayışı gelişir. Kişilerin zenginleşmesini önlememekle birlikte o zengin kişilerin de elde ettikleri, kendi mülklerine dahil ettikleri yüksek meblağlı kazançları tekrar kamuya doğru açmalarına, her ne kadar temellük sahibi bir kişi, bir aile olsa da bunu hukuki bir zeminde paylaşma imkanı sağlıyor. Yerel özellik sağlıyor bunun yanısında ve merkezi denetim dengesini de sağlamış oluyor. Yani herkesin tek bir yerden yönetildiği, tek bir kurumun tüm kurumları, tüm şehirleri, tüm birimleri denetim altına aldığı bir sistemden ziyade daha sivil bir toplumu da yaratıyor vakıf.
Ve Osmanlı vakıfları bu anlamda kıymetli arkadaşlar hakikaten modern bir belediyecinin tarihsel bir prototipidir dersek çok yanlış olmaz. Çünkü su vakıflarından eğitim kurumlarının binasına şehirdeki o bedestenlerin, tacirlerin faaliyet ürettiği işte kumaştan tutun da eee, kumaş satıcılarından tutun da kadar, zeytinyağı üretimine kadar her türlü faaliyeti destekleyen bir, kurum, söz konusu. Sadece bir kurum değil, ahlaki bir ontolojiye de sahip. Çünkü, vakfın dayattığı bir sistem var. Onun dışına çıkamıyorsunuz. Çıkarsanız sistemden direkt ihraç ediliyorsunuz. Veren el, alan eli ne yapıyor arkadaşlar? Ebedileştiriyor. Bahsettiğimiz süreklilik meydana geliyor çünkü. Osmanlı Kudüs'ü, Osmanlı Şam'ı, Osmanlı İstanbul'u vakıflarla oluşmuş bir vakıf ağının içerisinde sürekli gezen insanların yaşadığı bir toplum oluyor ve modern şehirler aslında vakıf fikrini yeniden keşfederlerse hakikaten daha toplumsal dinamiklere dayanan ve daha sivil bir topluma belki kapı da aralamış oluruz. Sabrınız için ve dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hocam, ağzınıza sağlık, ömrünüze bereket. Çok zevk aldım. Tam da gündemimiz gereği bunu konuşmamız gerekiyordu. Biz de Hı. non-profit Yo, biz denk. organizasyonuz, bir anlamda vakıfız yani. Hı hı. E, Ve bunların tarihi kökenlerini görmek ne kadar güzel, hayırlı bir şeyin parçası olduğumuzu burada bana bir yandan dinlerken onu da hissettirdi. Teşekkür ediyorum. Bir iltifat gibi aldım yani konuşmanızı. Siz tabii çok yani vakıf olmuşsunuz hocam. Siz hayatınızda ilme vakfetmişsiniz çok şükür. Estağfurullah. Vakıf sizin için ne şey var? Yani genel olarak İslam toplumu için en çok faydalı olduğunu düşündüğünüz tarafı nedir yani? Şöyle yüreğinizden ne geliyor, Hocam aklınızdan ne bugün geliyor? mesela sahip olduğumuz mesela yazma eserler aslında değil mi? İşte Hmm. bahsediyoruz. O Süleymaniye'de toplanmış artık. Evet. Birçok yazma eserimiz var. Bunların üzerine baktığımızda birçoğunun üstünde vakıf olduğu yazıyor. Alıyor mesela medreseye vakfediyor veyahut da kendi vakıf kütüphanesine dahil ediyor onu. Konya'da harem ağalarından birisi Yusuf Ağa'nın kurmuş olduğu yine muazzam bir yazma eserler kütüphanesi var. Hepsi bu medresenin yazma eserleri ama vakıf olarak kurulmuş Osmanlı bürokratı tarafından. Yani benim yazma eserleri çok sevdiğim için bilmiyorum şey bu Oradan özel yakaladınız. Oradan oradan yakaladınız. çok seviyorum. Ama bundan daha önemlisi bugün de üzerinde belki düşünmemiz gereken e, yani sivil inisiyatifi arttıran ve devletin üzerindeki yükü azaltan bir müessese. Hmm. Mesela e, ne oluyor? E, İşte komünist rejimler aşırı denetimci deniyor değil mi? Tamamen bireyi ortadan kaldırıyor. Söylenen o yani. İşte Amerika'nın işte liberal aşırı özgürlükçü olduğu söylenen. Onlar da bireyi başıboş bırakıyor. Ne halin varsa gör. Yani bir sigorta bile yok insanların Hmm. Hmm. şey anlamında. Yani bir sigorta güvencesi, sağlık sigortası hepsi kendiniz yapmanız gerekiyor. Belki bu sistem daha ara bir sistem sunuyor. Yani e, aşırı bir denetim, insanların üstünde sürekli bir devlet gözetimi olmadan bir sivil alan yaratıyor. Bu sivil alan yaratmasıyla birlikte birey olarak insanı tek başına da bırakmıyor. Her zaman e, kendini naçar hissettiği bir vakitte onun elinden tutabilecek birilerinin olduğunu bu illa şey Ya. anlamında söylemiyorum. İşte param yok, şey yapamadım, yemek yemedim değil. Yani başka gıdalar da var. İşte hocam senin yine alanın müzik. Hmm. Bir enstrüman çalmak istiyor ama kursa verecek parası yok, değil mi? Ya.
E, Şimdi birisi çıksa dese ki işte şu kadar öğrenciye Hı hı. şu kadar saatlik Ah, ders. ah, Bir zengin ne kişi güzel olur. Ne dese güzel ki olur. işte 5 tanesi neyzen, 3 tanesi Ah, kemankeş değil mi? evet. İşte Ben o beşi zaman kız, beşi koroyu kurdum erkek gitti. Hı beşi hı. kız, beşi erkek olmak şartıyla zor şeyler değil Ay, hocam bunlar. çok çok. 3 yıllık bir şey. 3 yıllık eğitiminde hocanın vereceği performans raporuna göre bunlardan Hı hı. şu kızlar ve şu erkekler bunlar gidebilecek. Hı Hocam hı. siz bunları yetiştirmeye devam edin. Hı hı. Bunlar biz şu falanca işte dünyada ne Hı yapmıştı? hı. Siz daha iyi bilirsiniz. İşte Harvard'ın işte müzik okulu mesela. Berkeley'e gelsin hocam, burada Evet. Berkeley var. Şimdi Tülin hocama oradan sözü vereceğim. Güzel örnekten bağladınız Hasan hocam. Yani böyle şeyler düşünmemiz lazım hocam. Hı, Yani haklısın. artık işte Haseki Sultan İmareti'nin Hı hı. yine onu yapan insanlar var. Bunu küçümsemiyorum ama daha rafine şeyler de düşünmemiz lazım. Günümüz Çok gençliğine, günümüz üzme oldum. dünyasına Çok. hizmet edecek, daha rafine Hı. kuruluşlarla irtibatı sağlayacak. Değil mi? İşte Mevlevi inceliğinde insan Ya, tiplerine ihtiyacımız olduğu için o tipte insanları üretmeye, destekleyecek, fonlayacak destekleyelim. vakıflara ihtiyacımız var. Çok güzel buyurdu. Tülin hocam, buyurun lütfen. Tülin hocamız biliyorsunuz merkezimizin müzik bölümü koordinatörü, kendisi hocamız. Evet, Merhabalar aynı Hasan. zamanda Hasan hocamla da aynı dönemde CMS'te hepimiz Evet, araştırmacıydık burada müzikolog olarak. evet. Böyle bir E, güzel birlikteliğimiz var. Evet. Ee, Tezahür vermek istedim. Hasan Hüseyin Hocam çok teşekkür ediyoruz bu güzel Estağfurullah. sunumunuz için. Birçok not aldım. Çok ilgili. Hepimizin alanları birbiriyle çok ilgili. Hı hı. Özellikle Mevlevilik perspektifinde baktığınız yerler çok ilgimi çekti. Tabii biz Kenan Center için bir vakfiye gözüyle, vakıf gözüyle baktığımız için biz de musiki alanı, Türk musikisi alanında eğitim almak isteyen, bilgi sahibi olmak isteyen gençlere veya genç hisseden herkese, öğrenmek isteyen herkese kapımızı açık tutacağız. Böyle bir söz verdik. E, Belki de Hasan Hocam'ın en son söylediği gibi Hı hı. mesela bir müzik enstrümanı öğrenmek istiyor ama bunu nasıl yapacağını veya bunu yapmak için bir maddi geliri yok, katkı sağlamamız nasıl sağlayabiliriz? Biz ona Harika. öğreterek katkı sağlayabiliriz. Bizim vakfımızın özelliklerinden birisi sanırım bu olacak, değil mi? Evet. Değil mi Evet hocam? hocam. O açıdan belki hayırlı bir iş yapmış sayılırız. Hı. Naçizane mesela diyelim ki Hamparsum notasını öğrenmek istiyor. Biz onu Hı hı. öğreteceğiz. Öğrenmek Tamam. isteyenlere kurs açacağız. İster online Harika. olabilir. Evet. Bir mekanımız olduğu zaman mekanda veya Osmanlı dilini öğrenmek isteyene, değil mi? Osmanlıca, Hı hı. Türkçe öğrenmek isteyene Türkçe. E, Belki şimdilik Kenan Center için en hayırlı işlerden Çok birisi. güzel bir öneri oldu bu Hasan hocam. Direkt kullanacağız biz bunu. Biz Aynen bunu Hasan Hocam alacağız bize şimdi. kapıyı açtı. Evet. Söz hakkı Yol doğurdu. gösterdi. Çok güzel. Biz de böylece fikirlerimizi ortaya koyduk. Çok Umarım teşekkür birlikte ederim. başaracağız. İnşallah. Hocam İnşallah. boşuna dememişler müsaade-i efkardan barikay hakikat doğar diye. Evet, Hmm. boşuna denmemiş. Doğru söylüyorsunuz. Bir daha söyler misiniz hocam? Bir daha izah etseniz onu. Müsaade-i efkardan yani fikirlerin çarpışmasından Hı. Evet. barikay hakikat doğar. Hakikat yıldırımı, kıvılcımı, Evet, ateşi, Var. nuru evet. Hı hı. Güzel. ortaya Harika. çıkar. Çok Çok güzel. güzel. Burada Çok güzel. yaptığımız da aslında o müsaade-i efkar yapıyoruz. Evet. Evet. Çok da Teşekkür ederim. ihtiyacımız Birbirimizi var. Çok da ihtiyacımız var. bilgilendirmekten Onu görüyorum. ziyade Evet. ortak aktif, ortak kolektif aklı harekete geçindirecek, İşte o. harekete geçirecek şeyler. Yoksa benim ne haddim yani buradaki insanlara Estağfurullah. öğretmek falan değil, beraber düşünme ameliyesi olarak Uyandırdınız o. görüyorum ben. O hakikat belkini uyandırdınız hocam. Şu an gördüm onu ben. Eyvallah. Sağ olun. Sizin hocam Sevindim. ağzınıza sağlık. Şimdi yine bir başka vakıf şeyi var. Burada kurucusu var yanımızda. Güldeniz ablacığım. Güldeniz Wheeler. Bulgaristan'da, Balkanlar'da Kenan Foundation'ı kurdu o da. Hı, Oradaki Türkleri, Türk mirasını korumak amacıyla çok ne güzel. kıymetli, çok kıymetli bir şey. Ablacığım neler düşündünüz vakıfla ilgili sunumları dinlerken?
Merhaba, iyi akşamlar. Hocam çok Evet. teşekkür ederim. Gerçekten çok bilgilendirici, açıklayıcı. Teşekkür ederim. Sağ Aslında olun. bu kadar bilgiyi teorik olarak, bilgiye teorik olarak sahip olmasak da ama o işleyişle kuşaktan kuşağa ahlak zannediyorum aktarılmış ki aşağı yukarı aynı temeller üzerinde kurulmuş ve çalışmakta olduğumuzu fark ettim. Biraz Çok önce şükür. Halil Hocam'ın söylediği gibi de içimde bir huzur oluştu bu Oh, ne güzel. anlamda. Fakat Çok son şükür. söylediğiniz yeni hani genç kuşak profilinde bazı inceliklere önem verilmeli diye altını çizdiniz. Bizim de hedef kitlemiz çoğunlukla burada genç kuşak. Eğitim merkezimizde The Kenan Center inşallah oradan temelli bir eğitim merkezi olacak. Çok teşekkür ederim. Hı. Can sözde verdiğiniz için bütün arkadaşlara tekrar hayırlı akşamlar. Teşekkür ederim. Filibe'den selam. Sağ ol. Şu an Ah, Filibe Aleykümselam. Hı. Filibe de kurduk, Filibe de izliyor ablam. evet, Bırakmak devam yok, edelim. sahadayız diyor. Evet, Çok güzel. sahadayız. Konuşalım inşallah ablacığım sonra. İnşallah konuşacağız. İşiniz vardır. Şimdi şey oldu. Sağ olun. Ahmet abimize çok selamlar. Vakfı birlikte O kurduk onu. katılamadı, o da çok istemişti. Çok selamlarını gönderdiler. Aleykümselam. Aynen. Evet. Eyvallah. Arkadaşlar sorusu olan var mı? Aklıma benim bir şeyler geliyor. Birkaç tane daha ama Emine hocam buradadır. Belki meşgullerdir. Onun da yarın sunumu var. Emine hocamızın Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü'nde. Arkasından da çok güzel bir konser olacak. Eğer yakınlardaysanız lütfen katılınız. Belki online'da şeyi olacaktır. Bu arada hocam bir kitap daha göstereyim. Buyurun lütfen hocam. Meşhur müfessirlerimizden Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır'ın e, Evet. vakıf Evet. hukukuna dair bir eseri vardı. Osmanlı Vakıf Hukukuna. Hı. Evet. Bunu tekrar bastı. Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne bağlı Çok güzel. yayın Hocam evimiz. siz mi neşrettiniz? Siz Yok, mi ben yayını neşretmedim. hazırladınız? Hı. Hazırlayan Hamdi Çilingir. E, Eyvallah. hı. Teşekkür ediyoruz. Güzel. Elmalı Yani Elmalı bu Hamdi. vakıf hukukuna dair e, temel kaynaklardan birisi. Eyvallah. Hı Çok hı. sevindim olmasına. Tanıdık bir isim olunca daha da ilgi çekiyor yani. Tefsir yazarı olması aynı zamanda Evet. vakıf hakkında konuşması daha etkileyici Evet. oluyor şu noktada. Ben de bir tatlı bir hikaye anlatmak istiyorum. Rahmetli babam anlatırdı. Allah Böyle rahmet işte eylesin. evvel zaman sultanlarının zamanında yakın zaman diyelim çok değil geri de adamcağızın biri Bursa'da ah diyormuş ah ah ben biliyorum yapacağımı ah bana bir değnek atımı bir değnek atımı sultan olsam ben biliyorum yapacağımı. Bir ya bir değnek atımı. Ne olacak be ne olacak be abicim? Yok ben biliyorum. Öyle herkes kulağına gitmiş. Sultanın da kulağına gitmiş. Getirtmiş huzuruna demiş. Niye bu böyle ortalığı kaldırıyorsun ya? Bir değneği atacağız. Sultansın bakayım. Ne yapacaksın o dakikada o saniyede yani? Nedir bu? Hemen getirmişler değneği yukarı atmışlar. Yukarıdan aşağı ininceye kadar demiş ki Bursa'nın kestaneleri vakıf. Ne güzel. İşte o kadar. Bursa'nın kestaneleri vakıf. O günden beri doğru mu söylüyorum hocam Tülin hocam? Öyle şeker bir hikayedir. Vakıfmış gerçekten Cumhuriyete kadar. Ondan sonra bu Hocam, kestaneler sarılıyor jelatinli evet, kağıtlara da öyle alamıyorsunuz yanından geçiyorsunuz çok pahalı oluyor filan. Eskiden öyle değilmiş. Bir de bu su şehri diyorsunuz. İstanbul'da da su vakıfları var evet, filan. vakıflar hocam. Benim en çok üzüldüğüm Onun sıcakta. kayıtları var ya, yani Evet. odaya koy tavanı geçer. Yani Hmm. odanı doldurur. O kadar çok su vakıfları kayıtları var. İyi işte ama Sadece su şimdi vakıfların arşivi bile muazzam. onları hala kullanılması yani vakfedilmiş sular kapatılmışsa açılması filan mümkün mü hukuki açıdan? Çünkü insanlarımız yazın sıcakta dilleri dışarıda geziniyorlar. İlla su almak zorundasın yani bazen de bulamıyorsun arkadaş. Köşe başında çeşme vardı kapamayaydınız onu anlatabiliyor muyum? Ne güzel İstanbul'un dört bir yanında o mücevher kutusu misali değil mi hocam? Evet evet Hanım olması sultanların lazım. kurduğu çeşmeler, Evet, onların hepsinin gür gür sersebiller. akması lazım yani. Çünkü burada mesela Amerika'da ayıptır söylemesi yani. Nereden bulmuşlar o güvence? Bizden aldılar Osmanlı kültüründen. Şöyle ki her yerde fountain dediğimiz öyle hani Evet, basıyorsun su fışkırıyor, içiyorsun duruyor. Bizimkiler devamlı akar. Gelenekte suyu tutmazlar. Akması esastır yani. Bir şeydir o. Tazelenme vesilesidir. İsterim yani Allah biliyor ya ona çalışılmasını. evet. Bir şeydir, hedeftir. Hocam İstanbul Fatih'te de sanki Yedim Camii var.
Heh, onu buyurun anlatın hocam. Onu Siz buyurun anlatın hocam. lütfen. Lütfen. Yani keçeci bir zat 20 yıl yediğinden içtiğinden kısarak sanki yedim diyerek topladığı parayla orada bir mütevazı cami kuruyor. Caminin adı da sanki yedim cami. Yani şimdi diyelim canı kebap istiyor değil mi o gün? İşte dürüm istedi. Bir tane şeker, dondurma. Say ki yedim. Annemle babam bunu çok yapıyorlardı bana. Say ki yedim. Koy kenara kızım. Bak ileride cami olur diye. Evet. Okul olur diye. Hani boşuna israf ettiğimiz ne paralar var filan gibi. İlla gırtlağından değil de onu unut bir kenara koy. Vakfet sonra gereken şekilde gibi. Bak ne güzel bir örnek o da. Gerçekten de öyle. Maşallah. Yani niyet halis olunca insan biz sanki yedim gibi olamayız belki ama en azından ucundan, Doğru. kıyısından, köşesinden. Ne kadar olabilirse. İlim de vakfetmek önemli bir şey hocam. Yani Doğru. bazı insanlar kendine öğrenir. Kimseye bir Aa, şey evet. ne Faydasız söyler ne ilimden Allah'a açar. sığınırım diyor Hazreti Peygamber ama Evet. böyle. Hı, Yani ilmi paylaşmak o da onun adeta bir sadakayı cariye dönüştürmek gibidir. değil mi? Hatta vakfiyelerde geçen meşhur hadis hocam insan öldüğünde 3 ameli hariç Hı, kapanır hadisi. İşte birisi intifa yani insanları kamunun istifade edeceği ilim. hı, Sadakayı cari olarak gösterilmiş. hı, 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 Salih yetiştirilen evlat. hı, Salih ne demek hocam? Islah eden. hı, Biz hı, sadece şey anlıyoruz. Namaz kılan, oruç tutan. Yani hı. sadece o değil, ıslah edici. Bozguncu olmayan insanlar yetiştirmek. Ya, Fitne ıslah fesat eden ne bileyim. yapmayan, hayvanı, kuşu, böceği hocam. Zarar veren insanlar yetişmeye başladı. Yani görüyoruz Allah sürekli muhafaza. haberlerde. Bırakın insanı, hayvanata artık zarar veriyor. Bir, Allah muhafaza. bir Evet. insanlık bu denli bir dönüşüm geçiriyor. Ve diyor hayvan vakıfları var hocam Osmanlı'da. Kuşlara Çok güzel. evler yapılıyor. Değil Nerede mi? o şey hani nerede o asr-ı saadet demiyoruz ama biz öyle insanların yaşadığını biliyoruz. İşte vakıflar o insanların belki kendilerini göstermek istememeleri Hı. duruşuna saygı göstererek yapmak istediklerini gün Hı. yüzüne çıkaran kuruluşlar. Anlayamadım orayı hocam ya. Yani bazı insanlar hocam hani çok ön planda olmak istemez. İşte Evet, doğru. vakıf müesseseleri o insanların kendini geride tutmasına da saygı Evet, duyarak işte o. ama bir taraftan da yapmak istediklerini Yapıyor. yapmalarına fırsat tanıyan müesseseler. Çok güzel bir kurum. Gerçekten de hocam ya. Ne bileyim. Yani kendin yapsan işte örnek olman da çok kolay olmuyor ama vakıf kurumu sonrakilere de böyle şeyler yapmak isteyen, içinde insana faydalı olma ihtiyacı olan Hı kişilere de hı. istihdam yaratıyor. Bence orası güzel yani. Bir şeyi Evet. baştan e, kurmak kolay değilmiş. Ben şimdi burada bir şey ihdas ederken gördüm. Ama bu şekilde kurumları devralıp başına geçen idarecilerimiz var Türkiye'de. Yeni bir vakfın başına biri geçiyor filan. Asırlık geleneği devralıyor, bütçeyi Hı hı. devralıyor. Vizyonu yeni, kendisi misyonu tazeliyor filan gibi. Bir yerde bir şey ihdas etmek, yapmak. O da mesela Hazreti Peygamber diyor ki Hı hani hı. sen bir güzel bir şey başlat, arkadan gelenin sevabı da senin hanene yazılır gibi. Dolayısıyla vakfiyenin ömrü billah işte o cari şeyi, sadakayı cariyesi açık oluyor. Tabii Vakıf. tabii. Hı hı. Kesinlikle. Buyurduğunuz gibi eddallu ala hayrin kefailihi. Bir hayra, bir iyi işe yol gösteren, ona sebep olan, kapıyı açan, aralayan Bir onu açın. istemiş Hı, gibidir. kesinlikle. Çok güzel. Hocam sohbetinize, muhabbetinize doyum olmuyor. Estağfurullah. Devam ederiz inşallah. İnşallah. Instagram'da Tabii da siz başka hizmetinizdeyiz hocam. şeyle. Bizim mecralarımız çok yani. Burada buluştuk. Sonra Boston'da inşallah buluşacağız tekrar. İnşallah. Sempozyumlar, konferanslar yapacağız. Ağzınıza sağlık. Sorunuz varsa arkadaşlar bir diyeceğiniz. Hocamız burada. Bir şey demiş. Ali Özkan Bey demiş. Chat'te sorularımız Ha, var. Bülent Bey de söyleyeyim. Osmanlı'dan Hı. günümüze vakıfları ele alırsak diyor Bülent Bey. İstanbul'un vakıf şeyhi Haseki Hürrem Sultan'ın da vakıf kadını tabirini kullanmak doğrudur diyebilir miyiz? Ayrıca Vakıf Kureba Hastanesi'ni de vakıf hastaneleri bakımından ön plana alabilir miyiz? Vakıf Birkaç. Gureba Hastanesi evet. Yani ön plana almak derken Yani çok dikkati çeken, evet bildiğimiz dikkati bir çeken şey.
Hı hı. Doğru. Tabii ona diyecek bir şey yok. Bir de Manevi anlamda Allah rızası için bir amaca adanmış. siz de görüyorsunuz, tamam. Evet, bir Ali Bey şey yaptı. Hı hı. Antitez ileri sürdü. Bir de para vakıfları vakıf kurumunu yıpratmıştır deniyor diyor. Yani şimdi şöyle bakmak lazım. Ben 2012 yılında hocam özür dilerim. Kudüs'e ilk gittiğimde bana bir Harem-i Şerif polislerinden Ürdünlü yönelttiği soru şuydu. Bir Osmanlı, anti Osmanlı şeyi Hı ile hı. yani burada Osmanlı ne yapmış ki dedi. Yani tabii ben uzadı o 40 yıllık süreci Hı hı. anlatmadım onu ama şimdi belirli bir aşamadan sonra 16. yüzyıla geldiğimizde e, Osmanlı 300 yıl öncesinde Selçuklular öncesinde Anadolu'yu için olmasa bile diğer İslam diyarı için yüzyıllarca süren bir hayırseverlik söz konusuydu. Doğru. Haliyle belirli bir şehir altyapısı, şehirlerin belediyecilik anlamında önemli eksiklikleri giderilmişti. İşbaha ulaşmıştı neredeyse diyebiliriz. Hı hı. Ve bu işbaha ulaşması ile 16. yüzyılda farklı sorunlarla karşılaşıyor artık insanlar. Yani sadece belediyecilik sorunları değil. Hı hı. 16. yüzyılda Fernand Braudel gibi önemli bir tarihçinin tespitiyle Akdeniz dünyasında muazzam bir nüfus artışı oluyor tüm Akdeniz dünyasında. Evet. Bu nüfus artışıyla birlikte özür dilerim. Ve bunun yanı sıra Osmanlı finansının dünya finansmanının etkilenerek Hı işte hı. altın ve gümüş artışı ve beraberine getirdiği bir toplumsal mali kriz de var. Hı hı. Bunu insanların üzerinden e, yani nasıl önceden belediyecilik anlamında şehirlerdeki sorunları vakıf sistemi Çözüyordu. giderdiyse Ebu Suud diyor ki buna da bir şey yapmamız lazım. Ve o sorunu banka yok yani modern anlamda. Bir bankacılık yok. İnsanlar Hı nereden kredi bulacaklar? hı. Bunu tüm İslam uleması onaylamıyor. Onun zaten altını çizdim. İşte bir Hı gibi hı. olsun, Kadızadeliler ekolü olsun. Ama Ebu Evet. Suud bunun maslahatı gözetmeyen bir fetva ve görüş olduğunu düşünüyor. Ve toplumsal maslahatı ön plana çekerek ve şey yapmıyor. Yine muamele-i şer'iye, şimdi uzun uzun anlatmayayım ama Evet. bahsettiğim şeye bakarsa arkadaşımız muamele-i şer'iye ile yine o para vakıfları kuruluyor ve diğer taraftan da o ayni olarak kurulan vakıf müesseseleri hem işliyor hem de yenileri kuruluyor. Bu onları bitiren, onları ortadan kaldıran bir yapılanma olmuyor. Şimdi Eyvallah. mesela avarız vergileri var hocam. Evet. Avarız vergileri zamanı, dönemi kestirilemeyen Osmanlı'nın kelle başı aldığı, hane başı daha doğrusu aldığı vergiler. Adamda nakdi para yok. Nasıl verecek o vergiyi? Para vakfından alıp veriyorlar. Bunun için hocam avarız vakıfları var. Bak para vakıfları içerisinde alt bir vakıf türü avarız vakıfları. Hı. Yani nasıl ev alacağız bugün, araba alacağız, gidip ihtiyaç kredisi çekiyoruz ya. Evet. Avarız vergisini ödeyemeyen insanlar var. Gidip oradan para çekiyorlar. Yani ben ona öyle bakıyorum. Toplumsal bir ihtiyaçtan kaynaklı bir fetva Ebu Suud'unki. Evet. Yani yine tabii ki bir yönü de işin büyük dalgalar halinde nüfusun artması, Evet. ekonominin o dönemde şey olması. Aynı zamanda aynı yüzyıl iklim krizlerinin de yaşandığı, Kesinlikle 16. büyük yüzyıl. açlık ve kıtlıkların da baş gösterdiği bir dönemdir. Onu da Kesinlikle hocam dikkate çok alalım. iyi temas Fatih ettiniz. Hoca öyle anlatır yani. Topluca Hı. köylerin açlıktan öldüğü falan Anadolu'da yani. Çok enteresan yıllar. Eyvallah hocam. Tatlı bitirelim. Vakıf yine hani şimdi bugün tatlı konuları konuşmuş olalım. O para kısmı ile ilgili onu ayrıca bir derste oradan alırız, bu para vakıfları Yani madem önemli bir Michael konu. Corleone gibi de olabiliriz hocam. Evet, işte
Olmaya da biliriz yani o bizim elimizde. Olmayabiliriz yani. Evet, Tehlikeli tarafları da olan. evet. Evet, biz husus yani. Peki Allah yüz akıyla Vakıflar Kurumu'nu yüceltsin inşallah, asırlarca güzel hizmetler Amin edilsin diyelim. inşallah. Sağ olun arkadaşlar, katılımlarınız için çok Evet, teşekkür ederim. katılımcı Ben çok zevk arkadaşlara aldım. ben de teşekkür ediyorum. Tekrar Eylül Evet, Hocam şahsınıza ve The Kenan canım. Center'a teşekkürler davetiniz Sağ olun için. efendim. Hasan Çok hocam. memnun oldum. Teşekkür ederim. Eyvallah efendim. Çok selamlar, sevgiler, iyi akşamlar. Hürmetler, sevgiler, iyi Haftaya akşamlar. görüşmek üzere efendim. Hı hı.